Kur'an'da secde kavramı. Sosyal medyadan. Faruk Fidan Bey'in yazısından alınmıştır. Fussilet Suresi ayet 37. Gece ve gündüz, güneş ve ay onun ayetlerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Eğer yalnızca ona kulluk ediyorsanız, onları yaratmış olana secde edin. Ayette Allah dışındaki varlıkları ilah olarak kabul etmeyin, onlara teslim olmayın buyurulmaktadır. Yani ayette şekilsel ve fiziki olarak yere kapanmadan bahsedilmiyor. Secde kavramı, yüzyıllardır gelenekçi din öğretisiyle yetişmiş zihinlere şekilsel bir kavram olarak yerleştirildiği için ayete o bakış açısıyla bakılıyor ve yanlış anlaşılıyor. Güneş ve ayı ilah edinen topluluğa hitaben bunlara secde etmeyin emriyle güneş ve ayın karşısında yere kapanıp iki eliniz arasında alnınızı yere koyma şeklinde bir hareket yapmayın denilmiyor. Güneş ve ay, emir verebilen canlı varlıklar olmadığından, yani ilahlık vasıfları bulunmadığından, güneş ve ayı ilah edinmeyin ve bunlara secde etmeyin, yani teslimiyet göstermeyin mesajı verilmektedir. Onları yaratan Yüce Allah'ı ilah edinip, ona secde edin, yani ona teslimiyet gösterin mesajı verilmektedir. Kısaca kulluğun, yani teslimiyetin hangi varlığa olması gerektiği bildiriliyor. Tıpkı aşağıdaki ayetlerde olduğu gibi. Nem Suresi ayet 24. Kendisini de toplumunu da Allah'ın yanı sıra güneşe secde ederken buldum. Şeytan onlara yaptıklarını güzel göstererek onları doğru yoldan alıkoymuş. Bundan dolayı da doğru yolu bulamıyorlar. Nem Suresi ayet 25. Göklerde ve yerde saklı olanı çıkaran, sizin sakladığınızı da, açıkladığınızı da bilen Allah'a secde etmeleri gerekmez mi? Bu ayetlerde de tıpkı Fussilet Suresi ayet 37'deki gibi güneşe secde eden, yani güneşi ilah edilmiş bir topluma güneşe secde etmemeleri, yani teslimiyet göstermemeleri gerektiği vurgulanıyor. Onları yaratan Yüce Allah'ı ilah edinip ona secde etmeleri, yani ona teslimiyet göstermeleri gerektiği bildiriliyor. Bakara Suresi ayet 58. Hani şu şehre girin, orada dilediğinizden bol bol yiyin, o kapıdan secde ederek girin ve bizi bağışla deyin ki biz de hatalarınızı bağışlayalım. İyilik yapanlara daha fazlasını vereceğiz demiştik. Nisa Suresi ayet 154. Kesin söz vermelerinden dolayı Tur'u üzerlerine yükseltmiştik. Onlara kapıdan secde ederek girin dedik. Yine onlara cumartesinde haddi aşmayın dedik. Biz onlardan kesin söz aldık. Araf Suresi ayet 161. Onlara şöyle denilmişti. Şu şehre yerleşin ve orada dilediğiniz şeylerden yiyin. Af dilediğinizi söyleyin ve kapıdan secde ederek girin. Hatalarınızı bağışlayalım ve iyilik edenlere fazlasıyla verelim. Secde, yere kapanıp iki el arasında alnını yere koyarak yapılan fiziki bir hareket değildir. Secde, bilişsel ve zihinsel bir faaliyettir. Yani secde, kabul etmek, içten bir teslimiyet göstererek itaat etmek demektir. Yukarıdaki ayetlerde geçen şehre kapıdan secde ederek girin ifadesini gelenekçi dinin anladığı gibi kabul edersek, o zaman bir beldeye, şehre ya da ülkeye giriş yaparken nüfus ve rakım tabelasının yanında durup Kabe'ye doğru dönüp yere mi kapaklanacağız? Halbuki secdenin dinleyip kabul etmek, itaat edip boyun eğmek anlamı taşıdığını kabul edersek, kapıdan secde ederek girmek demek, girilecek belde, şehir ya da ülkenin yönetim kuralları, kanun ve yasalarına uymak, itaat etmek, toplumsal işleyişini kabul etmek, uyum sağlamak ve oranın düzenini bozmadan ayak uydurup kuralları benimsemek olduğunu görebiliriz. Selam, tek doğru yol rehberi, Kur'an'a tabi olanlara olsun.